emir aldınız? Hangi alçaktan, hangi hırsızdan? Duymadınız mı söylediklerimi? Çekilin, defolun! Bir esmer türkü söyler gibi başımızda bulut. Yeşilçam yağmur gibi damlar senin kara bakışından. Zaman yarışındaki zorlu bir koşu senin yaşamın. Güzelliğinle sarhoş olur tüm Yeşilçam. Derviş Bey'in karacasıdır o. Serttir, çetindir. Sevdaya değse bakışları 1000 yıllık törelere karşı gelir. Asidir aşkı. Baş kaldırdı mı yırtıcı bir şahin olur. İsyan filminde ise aynıdır. Erkeklerin uğruna savaş verdiği kadındır o. Kaçaktır onların dünyasında her şey. Sevdaları da kaçaktır. Ayno uğruna savaşılacak kadındır. Esmer bakışları, dik duruşu isyan sebebidir. Deli deli küpelinin casus Hatice'sidir. Karla kaplanan uzak bir köyde bunu fırsat bilen kara borsacılara, tefeciler halkı sömürürken buna teslim olmayan kişidir Hatice. Kardeşlerine kol kanat geren, kendi hakkını sonuna kadar savunan bir köylü kadındır o. Bu çürümüş düzene karşı iki deliyle yoldaşlık yapacak kadar cesaretli ve aykırıdır Hatice. Kimciğim? Kız tarafından hala takip edilmekteyiz. Sakın tepdil gezen dişi gardiyan olmasın. Yok, onun niyeti başka. Esmerliğiyle, gülüşüyle, utangaçlığıyla ve sertliğiyle tanırız onu. Bazen bacımızdır sureti, bazen eşimiz, bazen komşumuzdur. Sevdikleri için dünyayı ateşe verenlerdendir o. Gözünü sakınmadan kavgaya atılandır. Melike Zobu çalışma hayatına erken atılır. Birçok işte çalışan Zobu bir dönem karate salonunda sekreter olarak çalışır. 1978 yapımı Derviş Bey filminde oynadığında henüz 15 yaşındadır. Filmde Kadir İnanır'la 4-5 kez öpüşürler. Bu nedenle de o dönem yer yerinden oynar. Sinemada güçlü kadının simgesi haline gelen Melike Zobu'nun gerçek hayatı, Yeşilçam sinemasında canlandırdığı rollerin gölgesinde kalır. İki çocuğunun babası olan eşi iş adamı Hakan Kalkavan alkol bağımlısıdır. Güzel oyuncu her türlü şiddete maruz kalır. 2002 yılında mahkeme dilekçesinde eşi Hakan Kalkavan'ın alkol bağımlısı haline geldiğini ve sürekli kendisini dövdüğünü anlatan Zobu, darp, kötü muamele ve yaşadıkları şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmak istediğini belirtir. Maddi imkansızlık nedeniyle iki kızının velayetinin babalarına verilmesini de isteyen Zobu, uğradığı kötü muamele ve darp için 10 milyar lira manevi, evlendikten sonra oyunculuğu bırakmak zorunda kaldığı için de 10 milyar lira maddi tazminat talebinde bulunur. Evlilik için oyunculuğu bırakır fakat şimdi beş parasızdır. İki çocuğuna bakmayı bırakın, kendisine bile bakacak kadar parası yoktur. Melike Zobu bir dönemin ünlü dolandırıcısı olan ancak zenginden alıp fakire dağıttığını savunarak kendisini ekonomik mücahit ve Robin Hood olarak adlandıran Ahmet Güney Zobu'nun yani Rocky'nin kızıdır. Geçmişinde yasa dışı olaylarla gündeme gelmiştir. 1980'li yıllarda dolar taşımanın yasak olduğu günleri kendi yoluyla kazanç kapısına dönüştürmüştür. Sülün Osman lakaplı Osman Ziya Sülün'den sonra ülkenin en büyük dolandırıcısı olarak anılır. Hedefinde kaçak yollardan döviz almak isteyen milyonerler vardır. Güney Zobu Amerikan subayı üniforması giyerek dönemin siyasetçisi Süleyman Demirel'le de bir Amerikan subayı gibi sohbet eder. Demirel'in sohbet ettiği kişinin Rocky olduğu anlaşılınca günlerce gazetelere konu olur. Melike Zobu sinema dünyasında genellikle güçlü ve sert kadınları canlandırır. Cüneyt Arkın, Kadir İnanır, Kemal Sunal, İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay gibi büyük isimlerle çalışır. Çünkü özgün bir güzelliği vardır. Sinemada onun güzelliğine benzer bir güzellik yoktur. Oyunculuk kariyeri bu yüzden hızla yükselir. Ne demek Allah Allah? Biz ana kuzusu değil miyiz? Biz sana ayılıp bayılalım, sen sadece hoşlan. İstemiyorum işte, bana ne? Melike Zobu 21 Mart 1963 yılında 4 çocuklu bir ailenin kızı olarak dünyaya gelir. Gerçek ve tam adı Ayşe Melike Zobu'dur. Baba tarafından aslen Malatyalıdır. Annesi Rezzaniz'dir. Babası Rocky lakaplı Güney Zobu'dur. Melike Zobu, tiyatrocu Vasfi Rıza Zobu'nun yeğeni, sinema oyuncusu ve tiyatrocu Bilge Zobu'yla da kuzendir. Melike Zobu'nun babasının köklü bir geçmişi bulunmaktadır. Öyle ki babası Ahmet Güney Zobu, 2. Dünya Savaşı döneminin Moskova Büyükelçisi Şemseddin Zobu'nun oğlu ve yine eski dönemlerin ünlü paşalarından Hasan Rıza Zobu'nun da torunudur. Melike Zobu eğitim hayatına İstanbul'da başlar. Lise yıllarına kadar hem okur hem de çeşitli işlerde çalışır. 1977 yılında İstanbul Kartal'da bir karate salonunda sekreterlik yapmaya başlar.
1978 yılında dönemin gazetesinin düzenlediği güzellik yarışmasına katılır. Melike Zobu 1978 yılında Esmer Yüz Güzeli seçilir. Bu süreçten sonra hayatı tamamen değişmeye başlar. İlk olarak dönemin fotoromanlarında yer almaya başlar. Ardından sinema dünyasına adım atar. Aynı dönemde şehir tiyatrosuna da girmiştir. 1978 yılında ilk kez kameraların karşısına geçer. Derviş Bey adlı sinema filmiyle oyunculuğa adım atar. Bu filmde Kadir İnanır, Erol Taş gibi isimlerle birlikte oynar. 1984 yılına kadar 8 sinema filminde başrol oynar. Melike Zobu Yeşilçam sinemasının usta yönetmenleriyle çalışma fırsatı elde etti. 1978 yılında usta yönetmen Şerif Gören'le, 1979 yılında duayen Ömer Lütfü Akat'la, ilerleyen yıllarda Orhan Aksoy, Ümit Efekan, Kartal Tibet, Temel Gürsu, Zeki Alasya, Eser Zorlu ve Yılmaz Atadeniz gibi alanında ciddi eserler bırakan sanatçılarla birlikte yol aldı. Melike Zobu'nun Yeşilçam sinema filmlerinde başrol oynadığı isimler de dönemin en iyi aktörlerinden meydana gelmekteydi. Niye öyle konuşuyorsun? Hiç kimsenin evlenir evlenmez her şeyi tam değildir. Melike Zobu o dönemde yaptığı röportajlardan birinde şöyle der: "Sinemayı, müziği ve sporu çok seviyorum. Birçok filmde başrol oynadım. Başarılı bir çıkış grafiğim var. Kısa süre içerisinde de plak çalışmalarına başlayacağım." Judo, karate, basketbol ve yüzme sporlarının hayatının bir parçası olduğunu belirten Zobu, "Bu yüzden spor giyimi çok severim ve bir de şapka kullanırım" diye konuşur. 1979 yılında yönetmenliğini Ömer Lütfü Akat'ın yaptığı Bir Ceza adlı sinema filminde Halil Ergün'le başrol oynar. 1982 yılında senaryosunu Turgut Özakman'ın yazdığı, yönetmenliğini Yılmaz Atadeniz'in yaptığı Kanije Kalesi adlı filmde Cüneyt Arkın'la başroldedir. 1992 yılında Aliye filminde Aliye karakterini canlandırırken Menderes Samancılar, Pembe Mutlu, Cemal Gencer, İhsan Yüce, Sümer Tilmaç, Nilüfer Aydan'la beraber oynar. Melike Zobu 1984 yılında tiyatro oyuncusu ve dublaj sanatçısı Osman Güngör'le nikah masasına oturur. Bu mutlu gününde babası Güney Zobu cezaevindedir. Zobu televizyon için bir film çekerken Lütfi Akat Bey benim tiyatroya daha yatkın olduğumu belirtti. "Kızım sen niye tiyatrocu olmuyorsun?" dedi. "Ben de Ekim ayında şehir tiyatrolarında açılan sınava girdim ve kazandım" der. Aynı yıl 3. Selim'in cariyesi rolü ve Cinderella çocuk tiyatrosunda üvey anne rolüyle sahnede yerini alır. Aynı yıl çok yüksek rakamlarda reklam filmlerinde ünlü markaların reklam yüzü olur. 1985 yılından itibaren reklam ve tiyatroya ara vererek peş peşe 1992 yılına kadar 20'yi aşkın sinema filminde oynar. 1992 yılında eşi Osman Görgen'i kaybeder. Aradan bir yıl sonrasında eski Beşiktaşlı yönetici armatör Hakan Kalkavan'la 1993 yılında yeniden nikah masasına oturur. Melike Zobu oyunculuk ve sanat hayatına evlendikten sonra noktayı koyar. Bu evliliğinden Hazal Kalkavan ve Yağmur Kalkavan adında 2 kız çocuğu dünyaya gelir. Melike Zobu özel hayatında çöküşler yaşamaya başlar. Yeşilçam sinemasında canlandırdığı rollerin gölgesinde bir durum yaşamaya başlar. Güzel oyuncu Melike Zobu 2002 yılında 2 çocuğunun babası iş adamı Hakan Kalkavan'ın alkol bağımlısı olduğu ve sürekli dayak attığı gerekçesiyle mahkemeye başvurur ve boşanma davası açar. Geçmişten günümüze Derviş Bey, Mahmudoğlu'yla Hazel, Kuma, İsyan, Destan, Kanije Kalesi, Bin Kere Ölmek, Boynu Bükükler, Deli Deli Küpeli, Yunus Emre, Halkalı Köle, Yuvasızlar, Yalnız Efe, Kurt Payı, İki Zarf Bir Hayat, Ferman, Aşka Vakit Yok, Yağmur Başladı, 3. İstasyon ve Aliye gibi birçok projede rol almıştır. Toplamda 36 film ve bir televizyon dizisinde rol alır. Güzel oyuncu 2006 yılında ilk televizyon dizisi olan İmkansız Aşk dizisinde oynar. Türk sinemasının güzel oyuncularından biri olan Melike Zobu yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir. Sinemanın hırçın ve asi kadını. Keşke daha çok filmde oynasaydı ve daha çok seyretseydik onu. Esmer bakışlarına tutunup renklenseydi siyah beyaz dünyamız. Hoşça kalın dostlar. Kanalımıza abone olmayı ve yeni videolardan haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.